Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir ekmek tarifi paylaştım. Hatta bu ekmeği yaptıktan sonra belki de hazır ekmek almayacaksınız. Bu kadar iddialıyım. Daha fazla yaparak derin dondurucuda bu ekmeği gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Çıkartıp, ısıtıp yeni yapmış gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Çok iddialı bir lezzettir. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için öncelikle patatesleri haşlamam gerekiyor. Burada da toplamda 500 gram patates var. Bu şekilde doğradıktan sonra hemen üzerine 2 bardak soğuk su ilavesi yapıp hemen tencerenin kapağını kapatacağım. Su kaybı olmaması için lütfen benim vermiş olduğum su miktarına göre yapın. Çünkü bu su miktarına göre hamuru da yoğuracağım. O yüzden önemlidir. Ve artık patatesler haşlanmış. Şimdi hemen kontrol ediyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum ki illa bu şekilde patatesleri haşlamanız gerekmiyor. Belki de kahvaltıda artan patatesleriniz olacak. Onları da değerlendirebilirsiniz. Hiç sorun olmayacaktır. Haşlamış olduğum patatesleri hemen bir kaseye aldım ve üzerine bir bardak ılık su ilavesi yaptım. Şimdi hemen robottan çekiyorum. Tamamen püre olana dek çekeceğim. Burası çok önemlidir. Pütürlü olmasın lütfen. Yani hiçbir şekilde patates kalıntısı olmaması gerekiyor. Ve saniyeler içerisinde patates püresini çektim. Kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok pürüzsüz. İçinde hiçbir patates kalmamış. Şimdi hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bunun için bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yaptım ve hemen karıştırıyorum. Toplamda 12 bardak yani 1 kilo 200 gram un kullandım. Unu yavaş yavaş vererek hemen şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki ben patatesleri robottan çektikten sonra birazcık soğumasını bekledim. Yani sıcağa yakındı. Lütfen bekleyelim. Kaynarken diğer malzemeleri vermeyelim. Ve şimdi hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Eğer ekmeğin lezzetli olmasını istiyorsanız lütfen çok güzel bir şekilde hamuru yoğurun. Ve kıvamında görüyorsunuz ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Yapacağımız ekmeğin lezzetli olması için bu şekilde yumuşak bir hamur olması gerekiyor. İçinde patates olduğu için de sizi birazcık zorlayacak ama sonuca değecek. O kadar çok yumuşaklık katacak ki ekmeğe bayılacaksınız. Tabii ki de lezzet de katacak. Ancak bu ekmeği yerken içinde patates olduğunda hiç kimse anlamayacak. O yüzden lütfen hamuru güzel yoğuralım. Birazcık elimize yapışması gerekiyor. Aynen bu şekilde. Tabii ki de daha da fazla cıvık olmasın. Çok da katı olmasın. Aynen bu kıvamda olması yeterli olacaktır. Ben sizlere patatesi haşlayacağınız suya kadar oran veriyorum. Ancak bu oranlar sizi yanıltabilir. Belki daha fazla una ihtiyacınız olabilir. Yani eğer çok fazla cıvık bir hamur olduysa un ilavesi yapabilirsiniz. Çok katı bir hamur olduysa da yavaş yavaş vererek de su ilavesi yapabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçüler birazcık sizi yanıltabilir. Çünkü hassas bir hamurdur. Yani patatesin kalitesi her şeyi değiştirebilir. O yüzden lütfen kontrollü olalım. Hamuru yaklaşık olarak 8 veya 10 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Üstünü bol miktarda unladım ki eğer çok fazla kabarırsa kapağa yapışmasın diye hemen üstünü sarıp yaklaşık olarak 50 veya 60 dakika boyunca dinlendireceğim. Ve 60 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hemen hamuru tezgaha alıp 12 eşit bezeye ayıracağım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur olduğu için bundan sonra tabii ki de undan yardım alacağım. Hemen şimdi de şöyle toplayabildiğim yere kadar toplayacağım. Ardından da tavanın büyüklüğüne göre ben 12 eşit beze ayıracağım. Bu ekmeği büyük yapabilirsiniz, daha büyük yapabilirsiniz. 12 eşit beze ayıracağım. İsterseniz 10 bezeye veya 15 bezeye de ayırabilirsiniz.
Bilhassa hamurun kıvamını az önce detaylı bir şekilde gösterdim. İstediğim tam hamurun kıvamı bu şekildeydi. Hemen undan yardım alarak da bezeler haline getiriyorum. Sizi birazcık zorlayabilir ama eliniz alıştıktan sonra gerçekten de çok kolay olacak. Sonuca değen muhteşem bir ekmek tarifi olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Ve hamuru bezelere ayırdıktan sonra yaklaşık olarak üstünü kapattım ve yaklaşık olarak 20 veya 25 dakika boyunca mayalanmasını bekledim. Şimdi ben ilk yaptığım bezeden başlayarak seri bir şekilde peş peşe pişirmeye başlayacağım. Pişireceğim tavayı hemen ocağa koydum. Sizlere şimdi kolay bir yöntemini hemen göstereceğim. Böyle bir tahta varsa işiniz inanılmaz derecede kolay olacak. Dediğim gibi yumuşak bir hamur olduğu için yine bir miktar ondan da yardım alacağız. Bakın bu şekilde bezeyi aldım ve ters bir şekilde hemen tahtanın üstüne koydum. Yani kuru tarafı altta kalacak, yapışkan tarafı da üstte kalacak. Hemen üstünü birazcık unlayıp parmaklarımın uçlarıyla hafif bası uygulayarak çok kolay bir şekilde hemen bu bezeyi açacağım. Hiçbir şekilde tecrübeli olmanıza gerek yok. Herhangi bir ustalık gerektirmiyor. Herkes kolaylıkla aynen bu şekilde yapacaktır. Biz bu ekmeğe buzluk ekmeği diyoruz. Bu şekilde adlandırdık. Çünkü gerçekten de buzluktan çıkartınca daha da lezzetli oluyor. O yüzden biz fazlaca yapıyoruz. Şu anda yaptıklarımızın en azı. Çokça yapıp hemen buzluğa kaldırıyoruz. Isıtıp tost makinesinde veya bir tavada ısıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Dediğim gibi tadına bakmanız yeterli. Bir defa tadına baktıktan sonra eminim her zaman yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarımın uçlarıyla çok kolay bir şekilde bezeyi hemen büyüttüm. Pişirme sırasındaki en önemli detayı sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Ekmek pişerken sürekli çevireceğim. Sarı bir ekmek olacak bu. İçinde patates olduğu için çok fazla kızarmayacak. Aynı zamanda da tahtanın üstünde de hemen ikinci bezeyi açacağım. Peş peşe pişireceğim. Yani tahtanın üstündeki açtığımız bezeyi lütfen başka bir yere koymayalım. Hemen peş peşe tahtanın üstünden alıp tavaya koyalım. Bu şekilde seri bir şekilde ve işiniz gerçekten de çok kolay olacak. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Çünkü yumuşak bir hamur olduğu için tahtanın üstünde açtığınız bezeyi başka bir yere koyarsanız tekrardan tavaya almakta zorlanacaksınız. Tavadaki ekmek pişene kadar ben tahtanın üstündeki hemen bezeyi açtım. Görmüş olduğunuz gibi aynen bu şekilde sıklıkla 3 saniyede bir, 4 saniyede bir çeviriyorum. Bu şekilde yüzeyleri yer yer yüzeyi kızarınca hemen tavadan alıyorum. Tahtanın üstündeki ekmeği de hemen tavanın üstüne koyacağım ki peş peşe seri bir şekilde pişsin diye. Pişen ekmekleri yağlıyorum. Şu anda yiyeceğim ekmeği yağlıyorum. Buzluğa koyduğumuz ekmekleri yağlamıyoruz. Dediğim gibi buzluktan çıkarttıktan sonra ısıtıp tost makinesinde veya tavadan ısıttıktan sonra tereyağı sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu ekmeği pişirirken yüksek ateşte pişirmenize gerek yoktur. Kısık ve yüksek ateş arasında pişirmeniz yeterlidir. Sık sık çevirmek ve 4 ekmekte 3 ekmekte bir mutlaka tavayı da bir peçete yardımıyla silelim ki dökülen unları silinsin gitsin diye. Aksi halde ekmekler kararacaktır. O yüzden mutlaka 3-4 ekmek yaptıktan sonra tavayı mutlaka silelim. Ve artık ekmekler pişti. Gerçekten de çok lezzetli. Birkaç tanesini şimdi hemen sıcacık yiyip geri kalanını da yağlamadıklarımı da derin dondurucuya kaldıracağım veya buzluğa kaldırabilirsiniz. Isıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli. İçinde patates olduğu için de işte görmüş olduğunuz gibi böyle yumuşacık oluyor. Ve de uzun sürede bayatlamıyor. Deneyenler eminim çok beğenecek yöresel bir tarifidir. Asla pişman
olmayacaksınız. Kahvaltının yanında veya yemeklerin yanında bu ekmeği çıkartıp, buzluktan çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Hoşçakalın.